Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir mantı tarifiyle karşınızdayım. Eminim bu videodan sonra mantı yapamayan kalmayacak. Öncelikle bir çay bardağı suyumuzu, bir yumurtamızı, 2 çay kaşığı tuzumuzu ve üzerine de 2 su bardağı unumuzu da ilave ettikten sonra yarım su bardağı unumuzu kenara alarak yoğuruyoruz arkadaşlar. İhtiyaç halinde ilave ediyoruz. Toplamında 2,5 su bardağı un kullandım. Ama belki de kullandığınız unun kalitesine göre bu biraz artabilir, azalabilir arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan biraz sert bir hamur olacak arkadaşlar. Daha sonrasında kenara alıyoruz. O sırada da iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımız içinde yaklaşık 200 gram kıyma, üzerine ince kıyılmış maydanoz ve daha sonra ince kıyılmış bir tane kuru soğanımızı da ilave ettikten sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ve 1 çay kaşığı da karabiber ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Muhakkak bu mantı tarifini denemelisiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Daha sonra tezgahımızı unladıktan sonra hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz arkadaşlar. Eğer yardım edeniniz varsa yanınızda 2 bezeye ayırabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer tek başınıza yapacaksanız da bu şekilde küçük bezeler elde etmek için 4 eşit parçaya bölün arkadaşlar. Bu şekilde 4 eşit parçaya bölerseniz hem açma konusunda hem de toplama konusunda daha kolay olacaktır arkadaşlar. Ben 4 eşit parçaya böldüm. Daha sonrasında da tek tek bezelerimi açtım arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken arkadaşlar, çok ince olmayacak ama çok kalın da olmayacak hamurunuz. Oklava ile açıyoruz. Kesinlikle bu şekilde açarsanız çok kolay açarsınız. Öncelikle avuç içimizde açıyoruz, büyütüyoruz. Daha sonrasında da unlayıp büyütüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuzu açıyoruz. Gerçekten bu teknikle yaparsanız kolaylıkla hamurunuzu açacaksınızdır. Ben bu şekilde oklava yardımıyla kestim. Siz dilerseniz arkadaşlar fırın ızgaranızla da kesebilirsiniz. O şekilde de çok pratik oluyor arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte kesiyorsunuz. Tüm kıyma harcımızı da ilave ettikten sonra bu şekilde öncelikle iki ucundan tutup daha sonra o iki ucunu da birleştiriyoruz arkadaşlar. Aslında çok pratik bir tarif ama biraz sadece zaman isteyen bir tarif. Yaptığınızda ve yediğinizde bu zahmete değecek bence. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar.
Hazırlamış olduğumuz mantıların üzerine hafif un serperek iyice unu karıştırarak bütün mantılarımıza buluyoruz arkadaşlar. Böylelikle mantılarımız birbirine yapışmayacaktır. Hemen pişirecekseniz bu şekilde kenara alıp pişirebilirsiniz ama saklayacaksanız da arkadaşlar 2 tane yöntem şeklinde saklayabilirsiniz. Bir tanesi fırınlamak arkadaşlar. Bu eğer mantınızı başka bir şehre ya da başka bir yere gönderilecekse bu yöntem garanti yöntemdir. Bu şekilde 200 derecelik fırında ya da 180 derecelik fırında hafif böyle hamurlarımız sertleşinceye kadar bekletiyoruz fırında. Kızartmıyoruz, pişirmiyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Sadece hamurlarımız birbirine yapışmayacak şekilde hamurlarımız sertleşiyor arkadaşlar. Ara ara da karıştırmaya özen gösterin. İkinci formül ise gene aynı şekilde hazırlamış olduğumuz mantılarımızı gene unlayıp daha sonra fırın tepsimize yerleştirip ya da ayrı bir kaba yerleştirip şoklamak arkadaşlar. Buzluk kısmımıza koyuyoruz. Derin dondurucu kısmına koyuyoruz. Daha sonra bu şekilde şokluyoruz arkadaşlar. Bunu ama sadece evinizde saklarken bu yöntemi kullanabilirsiniz. Çünkü başka bir yere götürdüğünüz zaman o şoklamadan dolayı buz çözülecek ve hamurlarınız gene birbirine yapışacaktır. O yüzden de dediğim gibi başka bir ile ya da başka bir yere götürülecekse muhakkak mantılarınızın kurutulması gerekiyor. O yüzden de ya fırınlayacaksınız ya da sofra bezinin üzerine aralıklı bir şekilde serpip daha sonra kurutabilirsiniz arkadaşlar. Ama en garantisi ve en hızlısı kesinlikle fırın bence arkadaşlar. Daha sonra istediğiniz miktarlarda poşetlere koyup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 bezesini bu şekilde poşetledim. 2 bezesini de hemen pişirdim arkadaşlar. Dediğim gibi bu miktarı hamur miktarınızı artırıp bol bol yapıp derin dondurucularınızda muhafaza edebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar 2 bezeyi pişirdim. 2 beze içinde kaynar suyumuzun içerisine 2 çay kaşığı tuz koyuyoruz. Daha sonrasında da mantılarımızı direkt döküp pişirmeye alıyoruz. Gerçekten hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Muhakkak deneyin. Ve mantılarımızı ara ara karıştırıp tadına bakıp eğer mantılarımız ve içindeki kıymamız piştiyse olmuş demektir ve tabaklarımıza alıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt ben tercih ediyorum. O yüzden de 3-4 yemek kaşığı yoğurt, üzerine 2 diş sarımsağı rendeleyip karıştırdıktan sonra mantılarımızın üzerine ilave ediyoruz. Sonrasında üzerine biraz nane, biraz da pul biberi serpiyoruz. İsterseniz salça da kavurabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü çok lezzetli oluyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Destek vermeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.